Cryptoporticus. Ne? Cryptoporticus. Hadi. Hadi. Sizden bilgi alalım o zaman bu kazı alanı ile ilgili. Günaydın Sherlock. Hadi çık bakalım dışarı. Hadi. Çok zor bu iş be. Hadi. Buradan atlamak çok zor ama bu iş. Hadi. 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 Günaydın. Bugün manzaramız Bozcaada. Biz bugün Çanakkale'nin Dalyan köyünde kaldık. Sahilde böyle kocaman geniş bir alan vardı. Ve hiç teklifsiz geldik. Hemen pat diye arabamızı buraya koyduk ve uyuduk. Ve sabah kalktığımızda gece farkında değildik. Karşımızda Bozcaada manzarasıyla uyandık. Bozcaada'ya daha önce gitmiştik biz. O yüzden şu anda gitmeyi düşünmüyoruz. Bir de Sherlock ayağına bir şey yaptı dün. Ne olduğunu biz de anlamadık. Dünden beri topallıyor. O yüzden Bozcaada'ya gidip birkaç gün oralarda oyalanıp çok eziyet çektirmek istemiyoruz. Bugün cuma, hafta sonuna denk geldiği için veterinerimizle konuştuk. Çok aciliyeti yok dedi. Ama pazartesi veya salı İzmir'de olmalıyız ve onu artık veterineriyle buluşturmamız gerekiyor. Çağdaş Bey'le. Çünkü o Çağdaş Bey'i çok seviyor. Biz de Çağdaş Bey'i çok seviyoruz. Bir de tabii arabamızın arka camı ile ilgili sorunumuz var. Onu da halletmemiz gerekiyor. O yüzden pazartesi en geç İzmir'de olmayı planlıyoruz. Size şimdi biraz da çevreyi göstereyim. Şu bulutların altındaki alan komple Bozcaada. Böyle dönüyoruz. Orada bir balıkçı barınağı var. Burası Dalyan köyünün yazlıkları. Homi. Kapının önünde sağ arka ayağı birazcık rahatsız olan Sherlock yatıyor. Aa, içeriden de Haluk bakıyor. Salla. Bulaşık yıkıyorum dediği de bütün bulaşıklar yıkandı. Kendi bardağını bir türlü bitiremedi. Çay bardağını yıkıyor. Böyle dönüyoruz. Buralarda da diğer köyler var. Onları zaten dolaşmıştık. Alexandra Strauss antik kentindeyiz. Burası Çanakkale'nin Dalyan köyünün içinde. Aslında köyü de kapsayan bir alan. Yani bizim dün akşam uyuduğumuz yer de bir antik alanmış. Bizim biraz ilerimizdeki köyün bulunduğu yer antik liman olarak geçiyormuş. Burası M.Ö. 311 yılında Büyük İskender'in komutanlarından Agamnos muydu? Augustus muydu? Onun tarafı. Angollu bir şey. O buradaki bütün köyleri veya küçük yerleşimleri bir araya toplamak için burada büyük bir şehir kurmuş. Ve verimli toprağı olan ve nüfusu az olan yerlere de emekli askerlerini yerleştirmiş. Burası bayağı büyük bir yermiş o dönemde. Ve adı Roma tarihindeki yazılı kaynaklarda da geçmekteymiş. Hatta Roma'nın başkenti taşınmak istendiği zamanlarda başkent olarak burası da olabilir diye düşünülerek bir isim geçmiş ama o dönemde buranın ticareti o kadar canlı olmadığı için başkent İstanbul olmuş. O anda Roma'nın başkentinin burası olması kararlaştırılsaydı dünyanın kaderi değişecekmiş yani. Bu civardaki antik kentlerin hepsinin kazılmasında ve çıkarılmasında İçtaş büyük destek veriyormuş. Biz kendi adımıza İçtaş'a teşekkür ediyoruz. Bunlarla bizi buluşturduğu için. Burası da Podyumlu Tapınak. Aslında kazılsa bunun duvarları 16 metre daha aşağıya iniyormuş. Zannediyorum şurada bir deneme kazısı yapmışlar. Oraya da öyle yazmışlar. Derinliği 16 metreye iniyormuş. Merhaba, kolay gelsin. Burası çok bilinen bir antik kent değil. Çoğu insanın görmediği, adı da hiç duyulmamış bir yer. Acaba bize birazcık burası hakkında bilgi verebilir misiniz? Sizden bilgi alalım o zaman bu kazı alanı ile ilgili. Burası tapınağımız.
Augustus döneminde yapılmış tapınak. Konik düzende yapılmış erken Roma ait bir tapınağımız. Karşı tarafta Odeon var. Odeon nedir? Odeon daha elit tabaka için toplantıların yapıldığı, oyunların yapıldığı bir alanımız. Yani normal tiyatrodan biraz daha küçük ama daha özel. Evet, Ha, tamam, aynen öyle. anladım. Daha özel insanlara hitap eden. Normal tiyatromuz kentin ilerisinde. Şu an toprak altında. Orada kazı yapılmadı. Biz daha öncesine rastlamadık böyle baklava desenli var yapılan. Roma'ya özgü bir duvar sistemi. Roma'dan sonra görülmeye başlıyor. Opus reticulat sistem yapılmış duvarlar. Tamam. Var. İleride 400-500 metre ileride sol tarafta yolun solunda Hedus Atticus hamamı var. Onu göreceksiniz, kemerleri olan yapımız. Aşağıda antik liman var. O tabii antik su liman. altında olmasına rağmen yani orada bir antik limanımız var. Dalınca görünebiliyor mu? Evet. Orada da görüyoruz. Burada da gene aynı yapılar var. Bu arkeolog arkadaşlardan öğrendiğimiz kadarıyla çapraz olarak kullanılan yani eğimli olarak kullanılan taşlar Roma döneminde kullanılan yani Roma yapılarında kullanılan bir çeşitmiş. Biz daha önce hiç demek ki Roma yapısına rastlamamışız. O da bize zaten dedi ki Anadolu'da bunlar görünmüyor. Sadece burada bu bölgede yani burası Anadolu gerçi ama Anadolu'nun bu ucunda Roma'ya yakın olan kısımlarında görünen şeylermiş. Bu arada çok enteresan da bir şey öğrendik antik kentlerle ilgili. Biz mesela antik kentlere gittiğimiz zaman hep düşünürüz ki mesela burası tapınak, burası ilkel bir tapınak, burası böyle taşlarla yapılmış ve bu şekilde kullanılmış bir yer. Hayır öyle değil. Yani burası bu taş yapısıyla yapılmış kocaman devasa bir tapınak ama bu taşların üstleri komple mermer kaplamalarla kaplıymış. Ve karşıda o kafesli alanın içinde gördüğünüz sütunlar, başlıklar her şey burada kullanılmış. İlginç olan bu tapınakta kullanılan sütunların şu anda İstanbul'da Laleli Camisi'nde olması. Bu yüzden burası oldukça haşmetli, kocaman, devasa bir tapınakmış. Bu arada antik kentlerle ilgili bir şey daha öğrendik. Hepimiz biliyoruz ki antik kentlerin hepsinden çıkartılan heykeller müzelerde duruyorlar ve hepsi pırıl pırıl bembeyaz mermerlerden yapılmış. Değil mi? Aslında Roma devrinde ve antik kentler zamanında asla beyaz heykel kullanılmıyormuş. O heykellerin tamamı renklendirilmiş, renkli çok güzel heykellermiş. Daha önceleri çıkartılan heykeller teknoloji olmadığı için, beyaz göründükleri için üzerlerine de su tutulup yıkanıp restorasyonu yapılıp kenara alınıyorlarmış. Şimdi artık aletlerle bunlar tespit edilebiliyormuş. Burası gibi daha bütçesi düşük olan yerlerde bu renklerin tespit edilmesi birkaç hafta sürmesine rağmen aslında mevcut bazı aletlerle, pahalı aletlerle sadece mermerin üzerine tuttuğunuz zaman hangi bölgesinin ne renk boyandığı çok net şekilde çıkartılabiliyormuş. Keşke o heykellerin renkli hallerini de görebilsek ya da renklendirilmiş formlarının yanlarında bir resimlerini görebilsek ne güzel olurdu. Burası Odeon'un olduğu yer. Odeon olduğunu biliyorlar buranın ama daha tam olarak kazısı yapılmamış. Sadece bu kadar yapılmış. İleride tiyatro daha tamamen toprağın altındaymış, çıkartılmamış. Öğrendiğimiz kadarıyla şu anda %0.5'i bile çıkartılmadı daha şehrin yeryüzünden. Bizim hızımızla gidilirse 500-600 yıl sürer buranın kazılması diyorlar. 130 bin nüfuslu bir yermiş. 130 bin. Evet. Bayağı büyükmüş. Zaten Sezar buranın kesinlikle başkent olmasını istiyormuş. Ama ömrü vefa etmemiş. İstanbul başkent olmuş. Yani burası başkent olabilecek büyüklükte kocaman bir yermiş o zamanlar. Burası nedir? Crypto Porticus. Ne işe yarar? Yani gizli geçit. Evet, gizli geçit. İçinde dükkanların olduğu bazı Kapalı çarşı bölümler gibi var. yani. Öyle düşünülebilir. Yani burası Agora bölgesinin bir parçası aslında. Evet, Agora değil, Forum. Forum'la Agora'nın farkı ne ki? Birisi Yunan şehirlerindeki ismi, geç dönemdeki ismi Forum. Forum. Tamam. Bunu da öğrenmiş Tamam. olduk. Biz hep Agora olarak biliyorduk. Teşekkürler. Sağ olun. Porticus. Ne? Crypto Porticus. Yani gizli geçit. Yani kapalı çarşı aslında. Burası inanılır gibi değil ama işte şu gördüğünüz taşlar ve sütunlar ve şu ileride göreceğiniz şeyler bu gördüğümüz döküntü tapınağın üzeri bunlarla kaplıymış ve burası devasa bir tapınakmış aslında. Belki de Atina tapınağı gibi bir yerdi. O kadar büyük bir şehir olduğuna göre burası. Evet. Ama onlar şu anda onu sergiliyorlar. Biz sergileyemiyoruz çünkü biz yemişiz mermerlerini. İşte bunlar sütun başlıkları. Büyük sütunların üzerinde hepsi şu gördüğümüz tapınağın üzerindelermiş. Ve bu mermerler bizim daha önce size gösterdiğimiz saraydaki mermer ocaklarından gelmiş buraya. Bu gördüğünüz alan Forum alanı. Diğer antik kentlerde bu bölge Agora deniyor. Ama burası bir Yunan kenti olduğu için
Alışveriş merkezinin olduğu yer forum olarak geçiyor. Aynı Türkiye'deki bütün forumlar gibi. Forum Bornova gibi ya da Forum Aydın gibi. Burası dakika, dükkan şey, Doku Portekiz emindi burası. Doku Portekiz ana caddenin adı. Sağlı sollu olan kısımlarda forumun Forum, olduğu tamam. kısımlar. Hatta şurada kazılmış bir alan var. Orası da demirci dükkanı olarak düşünülüyormuş. Çünkü içinden çok fazla demir cürufu çıkartılmış. Yani sağında solunda ve az evvel gösterdiğimiz o tünel gibi yere doğru böyle gidip dönen bir cadde burası. Ve sağlı sollu Bağdat Caddesi gibi düşünün burayı ya. Her tarafında sağında solunda dükkanlar olan şehrin en büyük caddelerinden bir tanesi. Tabii Bağdat Caddesi'nde demirci dükkanı bulmak mümkün değil ama. Neydi buranın adı? Demiriyus. Demiriyus bir şeyus. Burası demirci dükkanı olarak düşünülüyor. Kazılmış çünkü içinde çok fazla demir cürufu bulunmuş. Karşıda bakın başka bir tane daha dükkan var. Bunun gibi buraların altı yani şöyle görünüyor. Küçük küçük parça parça. Sağlı sollu dükkanlar doluymuş burada. Zaman içerisinde tabii ki hepsi yıkılmış. Biz yukarıda kazı alanını gördük. Yani kazı yapmak hiç o kadar kolay bir şey değil. Çok dikkatli bir şekilde çıkartılan topraklar tek tek eleniyor. Elendikten sonra içindeki parçalar alınıyor. Yani şuradan kaç kamyon toprak çıkar düşünün. Bu toprağın tamamı tek tek elden geçirilip içinde gözden kaçması imkanı olabilen minik parçalara ayıklanıyor. O yüzden seneler günler sürüyor. Onlar da işte burası yol deyip bu kadarını kazıp yan tarafa geçip başka bir yer kazmaya çalışıyorlar o yüzden. Burası Roma hamamı. Trasantre Alexandrios'un burası ilk Roma hamamıymış. Ama bir süre sonra burası artık yetmemeye başlayınca biraz ileride birazdan gideceğimiz başka bir hamamı yapmışlar. O hamam daha kompleks ve bir iş adamının yaptığı bir hamammış. Yani etrafında cimnazyumları vesaireleri her şey varmış. Ama daha tamamı kazılıp çıkartılamamış. Burası da sanki kazıları yarım bırakılmış gibi duruyor böyle. Diğer kazılara biraz önem verilmiş de burasını kazıp çıkartmışlar sonra da terk etmişler gibi duruyor. Şu anda Troas Alexandrios'un antik limanındayız. Şu arkadaki bölüm limanın uç kısmı. Şimdi gözünüzde canlandırabilirsiniz. 2300 sene önce bu şehir kurulmuş ve burada bir sürü Roma gemisi var. Limana yanaşıyorlar, ticaret yapıyorlar ve burası Konstantinopolos'la beraber en büyük ikinci şehir buralarda. Burası mı başkent olsun yoksa Konstantinopolos mu olsun tartışmaları sürüyor. Konstantinopolis. Muhtemelen burası olsaydı burası oldukça önemli bir yer olacak. Tam Boğaz'ın girişinde. Karşısında Bozcaada. Yani Saros Körfezi ve bu alan tamamen şu anda bizim böyle yürüyebileceğimiz kumluk bir alan olmak yerine seyyar satıcıların, balık ekmekçilerin falan dolaştığı bir sirkeci limanı gibi bir yer olacak. Sirkeci. Çok muhtemel. He? Çok muhtemel diyorum. Çok muhtemel. O yüzden iyi olmuş. En azından burası kurtulmuş diyoruz.
İşte burası antik liman. Arkeologlardan aldığımız bilgiye göre geri kalan kısmı burada denizin altındaymış. Dalarsanız görünebiliyormuş. Ama bizde maalesef öyle bir yetenek yok. Antik kentin yanından tekrar geçiyoruz. Bu sefer biraz hızlı geçiyoruz. Yani doğal olarak tabii ki buralar aslında hala şehrin her tarafı. Ama hepsi tarlaların altında. Nereler ne zaman kazılacak, ne zaman çıkacak belli değil. Her yerde bir şeyler var. Bu arada köy, Dalyan köyü nekropolün yani mezarlığın üzerindeymiş. Antik kentin mezarlığının üzerindeymiş. O yüzden nekropolü kazamıyorlar. Oo. Esas olay buradaymış. Burası Herodes Attikus Hamamı. Burayla ilgili bilgileri 18. 19. yüzyılda buralara gelen seyyahların yazdıklarından almışlar. Söylenene göre 1809-1810 yıllarında kışın yaşanan bir deprem bütün buranın yıkılmasına sebebiyet vermiş. Ama o döneme kadar burada binalar hala sağlam olarak duruyorlarmış. Hamam derken bizim şu anda Türkiye'de kullandığımız normal bildiğimiz hamamları düşünmeyin. Burada kocaman geniş bir kompleks var. Yani şuradaki taşlardan başlıyor. Böyle dönüyoruz. Orada ta ileriye kadar giden bir alan var. Böyle gidiyor. Şu alan başı yani büyük bir hamam dedikleri alan aslında büyük spor alanı ve sosyalleşme alanı olarak kullanılıyor antik kentlerde. Ben burayı yıkan depremin de duvar kalıntılarına bakılınca ciddi bir deprem olduğu gayet açık. Yani taşın büyüklüğü bu. Milattan önce 311 yılından 1809 yılına kadar dayanmış ve o zaman yıkılmış. Şimdi bu büyük demir veya çelik kemerlerle tutuyorlar onları. Burada üç yönlü bir giriş var. Sağlı sollu 2 tane büyük kemer görünüyor. Biri burada. Bir de şu anda altında durduğumuz kemer. Çok muhteşem, heybetli bir girişi varmış. Burası şu anda Anadolu'da bilinen antik kentlerin içindeki en büyük hamam kompleksiymiş. Roma dönemine ait. Allah Allah. Çok enteresan bir yapı var burada. Derenin dışından geçiyoruz tabii biz. Köy içi yolu çok kötüymüş.